kuantum bilgisayarların binlerce, hatta 10 binlerce kübite ulaştığına dair haberleri hepimiz duyuyoruz, değil mi? Peki madem bu kadar çok kübitimiz var, neden hala dünyayı değiştirecek o devasa problemleri çözemiyorlar? İşte bugün bu sorunun, bu paradoksun tam kalbine ineceğiz ve neden binlerce fiziksel kübitin bile bazen bir avuç mantıksal kübite dönüştüğünü göreceğiz. Tamam, hadi konuya girelim. Soru bu. Kuantum bilişimin o büyük vaatleriyle bugünkü gerçeklik arasında neden böyle bir boşluk var? Cevap, inanın bana, kübit sayılarında değil, o sayıların kalitesinde yatıyor. Bu konuyu anlamak için önce şu iki temel kavramı netleştirmemiz lazım. Fiziksel kübit, kuantum bilgisayarın en temel, en hassas yapı taşı. Onlar, kuantum hesaplamanın o büyüsünü gerçekleştiren bireysel askerler gibi. Ama ne yazık ki çok kırılganlar. Mantıksal kübit ise bu kırılgan fiziksel kübitlerden koca bir ordu kurarak bilgiyi koruyan adeta zırhlı bir şövalye. Yani biri tek bir askerse diğeri o askeri ve bilgiyi koruyan zırhlı bir birlik. İlk bölümde kuantum bilişimin karşısındaki en büyük zorluğa bakacağız. Yani bu askerleri neden bir ordu içinde korumamız gerekiyor? Problem ne? Kuantum dünyası gerçekten de inanılmaz derecede hassas. Şimdi, klasik bilgisayarların sıfırları ve birleri kaya gibi sağlamdır. Ama bir kubitin kuantum durumu adeta bir fısıltıyla bile patlayabilecek bir sabun köpüğü gibi. En ufak bir sıcaklık değişimi, minicik bir titreşim, hatta yanındaki başka bir kubitin durumu bile bütün bir hesaplamayı çöp edebilir. İşte bu amansız düşmana biz kuantum gürültüsü diyoruz. Peki, bu gürültüyle nasıl başa çıkacağız? İşte burada kahramanımız sahneye çıkıyor. Kuantum hata düzeltme ya da kısaca QEC. Fikir basit ama bir o kadar da dahice. Değerli bilgiyi tek bir hassas askere yani qubit'e emanet etmek yerine onu bir bölük askere yayarak korumak. Eğer bir asker hata yaparsa diğerleri durumu fark edip düzeltebiliyor. Tıpkı bir takım gibi birbirlerinin açığını kapatıyorlar. Bu slide durumu çok güzel özetliyor. Gelin klasik dünyada bunu nasıl yaptığımıza bakalım. Diyelim ki bir bitini göndermek istiyorsunuz. Bunu 111 olarak 3 kez kodluyorsunuz. Yolda giderken gürültüden biri sıfıra dönerse elinizde 101 olur. Sonunda bir oylama yaparsınız. 2 tane 1 var, 1 tane 0. O zaman çoğunluk 1 diyor ve hatayı anında düzeltirsiniz. İşte kuantum hata düzeltmenin temel mantığı da bu. Ama kuantum dünyasında işler tahmin edersiniz ki çok daha karmaşık. Çünkü sadece bit çevrilmesi yani sıfırın 1'e dönmesi gibi hatalar yok. Bir de faz çevrilmesi diye bir hata var. Bu ne demek? 0 ve 1 arasındaki o sihirli kuantum ilişkisinin yani süperpozisyonun ters dönmesi demek. Bunu şöyle düşünün, bir madeni paranın sadece tura ya da yazı gelmesi değil, aynı zamanda havada dönerkenki yönünün de önemli olması gibi. İşte faz hatası o dönüş yönünü bozuyor. Bu yüzden kuantum hata düzeltme iki farklı çurda düşmanla aynı anda savaşmak zorunda kalıyor. Bu da görevi 2 kat zorlaştırıyor. Ve şimdi gelelim bu zorlu görevi başaran iki deve, Google ve IBM. Her ikisi de son zamanlarda yayınladıkları çığır açan makalelerle kuantum hata düzeltmenin artık sadece bir teori olmadığını kanıtladı. Bu iki dev zirveye farklı patikalardan tırmanıyor. Google daha yerleşik ve test edilmiş olan yüzey kodunu kullanıyor. Bunu her kübitin sürekli olarak komşularını kontrol ettiği böyle sıkı bir mahalle bekçiliği sistemi gibi düşünebilirsiniz. Çok güvenilir ama bir o kadar da çok kübit gerektiriyor. IBM'in yaklaşımı ise daha çok bir şehrin metro sistemine benziyor. Fiziksel olarak uzak olsalar bile akıllıca tasarlanmış hatlarla birbirine bağlanan istasyonlar gibi. Yani daha az kübit ile daha verimli bir iletişim kuruyorlar. Bu da potansiyel olarak daha az kaynakla daha fazlasını yapabilmek demek. Peki, bu bölümde ne yapacağız? Google ve IBM'in araştırmalarından elde edilen o somut sonuçlara bakacağız. Yani kuantum hata düzeltmenin artık bir hayal olmadığının kanıtlarına dalıyoruz. Google, Willow adını verdikleri bu özel işlemciyle sahneye çıktı. Bu çip, özellikle kuantum hata düzeltme deneyleri için tasarlanmış adeta özel bir alet gibi. Önceki nesillere göre çok daha kararlı kübitlere sahip. Ve işte bu slayttaki sihirli sayı 2.14. Peki bu ne anlama geliyor? Google mantıksal kübitini her büyüttüğünde yani 3'e 3'lük bir ızgaradan 5'e 5'e sonra da 7'ye 7'ye çıkardığında hata oranının tam 2.14 kat azaldığını gördü. İşte bu çok ama çok önemli bir nokta. Çünkü bu üstel hata bastırmanın ilk gerçek dünya kanıtı. Yani ne demek? Mantıksal kübiti büyütmek onu gerçekten ve katlanarak daha iyi hale getiriyor.
Kuantum bilişimin 30 yıllık teorisi Willow işlemcisi üzerinde ete kemiğe büründü ve o kritik eşik sonunda aşıldı. Google'ın bu başarısı denklemin bir yarısıydı. Peki ya diğer dev, IBM bu sırada ne yapıyordu? Onlar da Bicycle Code adını verdikleri kaynakları inanılmaz verimli kullanan yepyeni bir hata düzeltme koduyla geldiler. Onların amacı daha küçük bir orduyla aynı derecede sağlam bir kale inşa etmekti. IBM araştırmadan gelen şu alıntı durumu mükemmel bir şekilde özetliyor. Düşünsenize, bu kaynak verimliliği açısından devasa bir adım. Daha az fiziksel donanımla aynı seviyede koruma sağlamak demek, hataya dayanıklı kuantum bilgisayarlara giden yolu önemli ölçüde kısaltabilir. Bu gösterime ilk başta karmaşık görünebilir ama gelin beraber parçalara ayıralım. N yani 144, bu işin kullandığımız toplam fiziksel veri kübiti sayısı, yani ordumuzdaki askerler. K yani 12, bu askerlerle oluşturduğumuz o sağlam, hatadan korunmuş mantıksal kübitlerin sayısı, hani o zırhlı şövalyelerimiz ve son olarak D yani 12 ise kodun mesafesi. Bu da bize 11'e kadar hatayı tespit edip düzeltebileceğini söylüyor. İşte 1000 fiziksel kübitin nasıl olup da sadece bir avuç mantıksal kübite dönüştüğünün matematiksel kanıtı tam da burada. Bütün bu atılımlar sadece akademik başarılar değil. Bu başarılar gerçekten işe yarar bir kuantum bilgisayara, yani kuantum utility çağına giden somut bir planın temelini oluşturuyor. Artık elimizde belirsiz tahminler yok. Bunun yerine mühendislik hedeflerine dayalı net bir yol haritası var. IBM bu teorik başarıları alıp gerçek, çalışan, dev bir makineye dönüştürmeyi planlıyor. İşte o yol haritasının kilometre taşları. Önce 2025'te Loon ile daha iyi bağlantılar kurulacak. Hemen ardından 2026'da Kookaburra ile hafıza ve işlem tek bir modülde birleşecek. 2027'de Cockatoo ile bu modüller birbirine bağlanacak ve büyük final 2029'da Starlink ile ilk büyük ölçekli, hataya dayanıklı sistem hayata geçecek. Peki Starlink'in hedefi ne? 200 adet yüksek kaliteli, hatası düzeltilmiş mantıksal qubit üretmek. Peki bu 200 mantıksal kübit ile ne yapılacak? 100 milyon kuantum kapısı işlemi çalıştırılacak. Bu günümüzün gürültülü makinelerinin yapabildiğinden kat be kat daha derin, daha karmaşık hesaplamalar demek. İşte bu gerçek kuantum avantajının kapısını aralayacak olan şeyin ta kendisi. O halde en başta sorduğumuz o soruya geri dönelim. Neden 1000 fiziksel kübit sadece bir avuç mantıksal kübit ediyor? Çünkü oyun artık sadece ham gücü, yani fiziksel kübit sayısını arttırmak değil, asıl mesele bu ham gücü kullanarak hatadan arındırılmış, güvenilir ve güçlü mantıksal kübitler yaratmak. Artık miktar değil, kalite ön planda. Bu teknoloji artık bilim kurgu olmaktan çıkıp bir mühendislik problemine dönüştü. Ve bu problem gördüğünüz gibi çözülmek üzere. Peki bu inanılmaz hesaplama gücü elimize geçtiğinde ilk olarak hangi büyük soruna odaklanmalıyız? Yeni ilaçlar mı tasarlamalıyız, iklim değişikliğiyle mi savaşmalıyız, yoksa finansal sistemleri mi optimize etmeliyiz? Peki sizce bu güçle ilk olarak neyi çözmeliyiz?